Merhabalar, ben Ersin Faikzade. Şakir Paşa ailesinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Şakir Paşa ailesi Türkiye'de şu anda çok merak ediliyor ve zevkle izleniyor. Ben biliyorum ki aile üyelerini de tek tek sizlere anlatmaya devam ettikçe daha çok seveceksiniz. Evet, bugün aslında resim aşkıyla, sanat aşkıyla yoğrulmuş, artık genlerini işlemiş küçük bir kızın hayatını size işlemek istiyorum ben. Fahrünnisa. Bu hikaye duvarlara, her yere eline aldığı kalem ve fırçasıyla resim yapmaya çalışan, kendisini göstermeye çalışan, ben buradayım, böyle bir yeteneğe sahibim demeye çalışan küçük bir kızın öyküsü aslında. Ve çok şanslı ki abisi Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir'in onu teşvik etmesiyle beraber artık sanatını ailesine de kabul ettirip tüm dünyada o muhteşem yaratıcılığını göstermeye başlayacaktı. Fahri Nisa'nın en büyük destekçisi Cevat Şakir'di. Ona bir fırça, bir kalem almıştı. Aklına gelen her şeyi çiziyordu, hayallerini çiziyordu. Ona büyük bir güç veriyordu. Ama ne yazık ki bu ailenin başında karabasanlar uçuşmaya başlamıştı. Çok sevdiği abisi ne yazık ki hayranı olduğu babası Şakir Paşa'yı öldürmüştü. Bu üzücü olaydan sonra aile üyeleri ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Fahri Nisa kendisini daha çok sanata verdi ve 1919 yılında İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'ne öğrenci olarak girdi. Yine aynı yıl ilk eşiyle tanışacak ve evlenecekti. O geleneksel Osmanlı sanatının zarif estetiğiyle Batı sanatının yenilikçi ruhunu birleştirmeye çalışıyordu. Aynı yıl Servet-i Fünun yazarlarından İzzet Melih Devrim ile evlendi ve balayını geçirmek için Paris'e gitti. Paris onun için bir balayından ziyade artık sanatını icra edeceği bir merkez olacaktı. Muhteşem sanat galerilerini, muhteşem sanatçıları hayatına katmaya başlamıştı. Ve Melih Devrim'le de aralarında artık sürtüşmeler başlıyordu. Çünkü Fahri Nisa'nın hayatının odak noktası sanattı. Sanattan başka hiçbir şey düşünmek istemiyordu. O yıllarda bütün dünyanın gözü Türkiye Cumhuriyeti'ndeydi. Yeni kurulmuş ve inanılmaz inkılaplar yapan Mustafa Kemal Atatürk tüm dünya gazete ve dergilerinin manşetlerindeydi. Çok yakışıklı, çok karizmatik bir liderdi. Farklı diller konuşuyor ve en önemlisi kadınlara seçme ve seçilme hakkını Avrupa'daki pek çok ülkeden daha önce yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nde veriyordu. Fahri Nisa Zeyd de büyük bir Mustafa Kemal Atatürk hayranıydı ve onun bulunduğu sosyal çevreden ötürü bir gün Mustafa Kemal'le bir araya geldiler. Modern Türk kadınının gücünü her haliyle temsil ediyordu Fahri Nisa ve yeni Türk alfabesi ile ilgili bir konferansta Atatürk'ün yanına oturtuldu ve o an tarihe geçti. Atatürk yeni Türk alfabesini memlekete takdim ederken bütün gazeteciler, bütün medya o sırada oradaydı. Ayrıca Türk medyası değil, bütün dünya medyası oradaydı. Çünkü alfabe kökten değişecekti. Ve Atatürk'ün ilk yazdığı kelime Fahrün Nisa olacaktı kara tahtaya. Ve bu ölümsüz bir andı, dünya tarihine işlendi. Fahri Nisa Zeyd'in sanat kariyerinde de en büyük nişane bu olacaktı. Daha sonra İstanbul'a dönen Fahri Nisa, eşi İzzet Melih'le beraber İstanbul sanat dünyasının ve sosyetenin en tanınmış simalarından biri oldular. Kokteyller, davetler, balolar, inanılmaz geceler yaşıyorlardı. Müzik, sanat hepsi iç içe girmişti. Ama İzzet Melih'in ilk evliliğinden olan Remide isminde 12 yaşında bir kızı vardı. Ve
bir hastalığa yakalanmıştı. Kızıl hastalığı, bulaşıcıydı ve evden ayrılması gerekiyordu. Ama anne yüreği Fahri Nisa'nın bunu kabul etmedi. Ona da bakmaya başladı. Ne yazık ki küçük oğlu Faruk'a bu hastalık geçti ve ne yazık ki hayatını kaybetti. Fahri Nisa'nın verdiği demeçlerde her zaman hatırladığı, kaybettiği oğlu için hayatımın en acı dolu zamanıydı. Onu asla unutmadım diyecekti. Evladını kaybetmişti. Daha sonra evliliklerindeki çatırdamalardan dolayı İzzet Melih'le yollarını ayırdılar. Ve Fahri Nisa Zeyd sanat kariyerinde bir adım daha ileriye gidecekti. Çünkü artık o prenses olacaktı. Nasıl mı? Hem de dünyaca tanınan sanatçı bir prenses. Fahri Nisa Zeyd, İzzet Melih Bey ile 14 yıllık evliliğine son vererek 1934 yılında Prens Zeyd ile evlendi. Prens Zeyd, Haşimi ailesine mensup Ürdün Kralı Abdullah ile Irak Kralı Faysal'ın küçük kardeşiydi. Ülkesini Ankara'da büyükelçi olarak temsil ediyordu. Prens Zeyd, Ankara'daki elçiliğinden sonra ülkesini Berlin ve Londra'da da temsil etti. Bu sayede Prenses Fahri Nisa Zeyd sanatını Berlin ve Londra gibi sanata çok değer veren başkentlerde devam ettirdi. Fahri Nisa da bu büyük merkezlerde ayrıca eşinin yanında sefirelik yaptı. Özellikle Paris'te sanatın gelişmesine büyük katkı sağladı Fahri Nisa. İzzet Melih Bey ile evliliği sırasında da Paris'te ünlü resim atölyelerinde çalışmış, geniş bir çevreye sahip olmuştu. İkinci evliliğinde artık sefire olarak gittiği Paris'te ise çok sevilecek ve çok saygı duyulan bir sanatçı olacaktı. Fahri Nisa Zeyd ile eşi Prens Zeyd bir ara Irak'a, Bağdat'a taşındılar. Bu vesileyle Fahri Nisa Irak'ta da yaşamış oldu. Ama Irak'ın o dönemki siyasi çalkantıları onun sanatına sekte vurmuştu. Yapamıyordu, resimlerini işleyemiyordu ve bu durum onu çok üzüyordu. Bir şekilde İstanbul'a gitmenin yollarını arıyordu. Ve Irak'ta bir kez daha annelik heyecanını yaşadı. Prens'ten bir oğlu oldu. İsmini de Rahat koydular. Fahri Nisa Zeyd'in eşi Irak'ın Londra Büyükelçisiyken Bağdat'ta ne yazık ki bir ihtilal oldu. Kral ve yakınları ve başbakan öldürüldü. Oysaki kral aynı gün Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın davetlisi olarak Ankara'ya hareket edecekti. Ama bu ayaklanma sonunda hayatlarını kaybettiler. İhtilalden sonra ne mi yaşadılar? Ne yazık ki kocası bütün ünvanlarını kaybetmişti çünkü bir diktatörlük Irak'ta kuruldu. Onlar da Paris'te yaşamaya devam ettiler. Zaten Paris bütün monarkların, bütün kraliyet ailelerin buluştuğu bir merkez gibiydi. Sanatçıların buluştuğu bir yer olduğu gibi dediğim gibi çok enteresandır. Bütün devrik krallar, kraliçeler, prensler, prensesler hep Paris'te yaşarlar. Kitabını yazdığım Prenses Süreyya gibi ya da yakında kitabı çıkacak olan Farah Pehlevi gibi. Farah Pehlevi şu anda Paris'te yaşıyor. Berlin'de, Münih'te, Paris'te devasa sergiler açıyordu. Ama Londra'da açtığı sergi bütün dünya manşetlerinde yer alacaktı. Neden mi? Çünkü dönemin İngiltere kraliçesi, yani yakın zamanda vefat eden Elizabeth'in annesi, ana kraliçe bu sergiyi açacaktı. Sebebi de onun bir prenses olmasıydı. Irak prensesi Fahri Nisa Zeyd'in sergisini ana kraliçe Elizabeth görkemli bir törenle açmıştı. Traditions are surely second to none. For generations, the name Portsmouth has conjured up all that is... Fahri Nisa Zeyd çılgın bir kadındı. Bir ressamdı ve çılgınlıkların sanatçısıydı. Neden mi? 1945 yılında Şişli'deki Ralli Apartmanı'nda ilk kişisel sergisini açacaktı.
Herkes delirdin mi sen diye ona sordular. Neden mi? Çünkü evdeki bütün eşyalarını depoya kaldırıp eserlerini duvarlara yerleştirdi ve ışık sistemleri kurdurdu. Muhteşem bir görsel şölendi. Biliyor musunuz? İstanbul'daki bütün okullardan öğrenciler haftalarca bu sergiyi görmeleri için kuyruklar oluşturarak Ralli Apartmanı'na götürüldü. Ve çılgınlıklar kraliçesi olan Fahrünisa Zeyd yeniden tarihe adını yazdırdı. Evinde sergi açan ilk ressamdı. Fahrünisa Zeyd'in en bilinen eserleri aslında erkek figürleridir ve bunlar devasa boyutlardadır. Dünyadaki en büyük tabloların sahibidir Fahrünisa Zeyd. Devasa ölçülerde tablolar yapmıştır. Erkek figürlerini işlerken Paris'teki atölyesinde ya da Amman'da aldığı modelleri kendisinden çok uzak noktalara yerleştirip onların silüetlerini resmetmeye çalışmıştır. Yani bir röportajında şöyle demişti Fahrünisa Zeyd. Ben aslında hayalimi çizmek istiyorum. Aslında hayallerim dediği kişi kaybettiği eşi Prens Zeyd'ti. Bütün tablolarına bir bakınız, Prens Zeyd'in silüetini göreceksiniz. Onları andıran modelleri alır, atölyesine çok uzak noktalara koyar ve onları resmetmeye çalışırdı. Devasa gözler, hanımefendilerde ve erkek resimlerinde de hepsinde aynı tekniği kullanmıştır. Ve onun yaratıcılığının eserleridir bunlar. Dünyada bu resimleri, bu tabloları gören herkes Fahrünisa Zeyd'in eseridir demektedir. Eşini kaybetmenin acısına daha fazla dayanamayan Fahrünisa Zeyd, oğlu Prens Rahat'ın yanına, Ürdün'e, Amman'a geri dönmüştü. Ve Arap dünyasında en popüler sanatçıların başında gelmişti. Adına sanat galerileri ve kolejler, üniversiteler açılmıştı. Buralarda eğitimler veriliyor şu anda. Ve 5 Eylül 1991'de hayatını Prenses Fahrünisa Zeyd Amman'da kaybetti. Ve Amman Kraliyet Sarayı'nda, Radan Sarayı'nda kraliyet mezarlığına defnedildi. 90 yaşında hayatını kaybettiğinde geriye pek çok unutulmaz eser bırakmıştı. Ancak onun sanatını anlamak sadece tablolara bakmakla mümkün değildi. Onun sanatındaki soyut ve figüratif öğeler ona sadece bir sanatçı olarak bakılmasını engelliyor. Aynı zamanda bir kadın sanatçı olarak yaptığı devrimlerin altını çiziyordu. Fahrünisa Zeyd sadece bir ressam değildi. Aslında o kadın hakları savunucusuydu ve bu amaçla inanılmaz çalışmalarda bulundu. Fahrünisa Zeyd'in ilk evliliğinden olan kızı Şirin Devrim de yine bir öncüdür. Türkiye tarihindeki ilk tiyatro sanatçılarından biridir ve muhteşem eserlere imza atmıştır. Büyükada'da doğan oğlu Melih Devrim ise dünyaca ünlü bir ressam olacaktır. Bu aile inanılmaz derecede sanatçı yetiştiren bir aile. O yüzden de ülkemiz tarihinde çok önemli bir yer almaktadırlar. Kanlarında, genlerinde sanat aşkı ve yeteneği doluydu bu ailenin. Ve daha sonra torunları da sanatçı kişilikleriyle anılmaya devam edecekti. Evet, bugün sizlere sanat elçisi, prenses, çılgınlıklar kraliçesi Fahrünisa Zeyd'i anlatmaya çalıştım. O, ülkemiz tarihine ismini altın harflerle yazdırmış bir hanımefendiydi, bir öncüydü. O yüzden hepimiz için çok önemliydi. Fahrünisa Zeyd'i saygıyla yad ediyorum. Ben Ersin Faikzade. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Sizlere en içten sevgilerimi gönderiyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bundan sonra Şakir Paşa ailesinin diğer üyelerini işlemeye devam edeceğiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.